Tarih boyunca insanlık bilinmeyenin karanlık örtüsünü aralamak için durmaksızın çabaladı. Gökyüzüne yükselen tapınaklar, tanrılara adanan kurbanlar, fısıldayan rüzgarlar. Antik dünyanın derinliklerinde kehanet, sıradan insanların kaderini yönlendiren, krallıkları yücelten ya da yıkan bir güçtü. Kimdi bu kainler? Nasıl oldu da dünyanın dört bir yanında birbirinden bağımsız medeniyetler geleceği bilmek adına aynı ritüelleri gerçekleştirdiler? Kehanet. Sadece bir tahmin, bir fal değil. O, tanrıların sesi, evrenin sırrı ve insan ruhunun en derin korkularına verilen cevaptı. Yunan'ın kutsal Delphi Dağı'nda tanrılara fısıldayan kahinler kralların kaderini tayin etti. Babil'in sonsuz yıldızları altında rahipler gökyüzünü okudu ve bir imparatorluğun yükselişini ya da çöküşünü belirledi. Mısır'da firavunlar rahiplerin dudaklarından dökülen her kelimeyi tanrıların buyruğu olarak kabul etti. Bu kadim dünyada kehanet sadece bir bilgi değil, mutlak güçtü. Çünkü geleceği bilmek, zamanı kontrol etmekti. Ve bugün teknolojinin hüküm sürdüğü modern dünyada bile insanlar hala aynı cevabı arıyor. Yarın ne getirecek? Astroloji, tarot, algoritmalar ve yapay zeka. Her şey bir kehanet, bir bilinmezin kapısını aralamaya çalışan araçlar. Bilim her ne kadar geleceği sayılarla tahmin etmeye çalışsa da insan ruhu hala mistik bir rehber arıyor. Çünkü bilinmeyen insanın en büyük korkusu ve bu korkuya karşı en güçlü silah kehanet. Antik Yunan dünyasında tanrıların sesi bir dağın zirvesinde yankılanıyordu. Delphi. Apollo'nun kutsal tapınağı zamanın en büyük bilgelik kaynağı olarak kabul edildi. İnsanlar, krallar, generaller, hatta tüm uluslar burada tanrıların iradesini öğrenmek için sıraya girerdi. Çünkü Apollo'nun kahini tanrıların iradesini fısıldayan tek kişi olarak kabul edilirdi. Ancak bu ses ne zaman ve nasıl yankılanacağı bilinmeyen bir fırtına gibiydi. Öngörülemez ve güç dolu. Her yıl binlerce insan Delphi kehanetinin kutsal dumanlarıyla dolu mağaralara doğru uzun bir yolculuğa çıkardı. Altın ve mücevherlerle donatılmış kurbanlar tanrılara sunulurdu. Çünkü burada sıradan bir insanın kaderi tanrıların dudaklarından dökülen kelimelerle yeniden yazılabilirdi. Kahin Apollo'nun ışığı altında transa geçerdi. Dudaklarından dökülen her cümle bir krallığın yıkımı ya da zaferi olabilirdi. Ancak Delphi kehaneti sadece bir tapınak değildi. O, gücün ve kontrolün merkezinde duran gizli bir taht idi. Politikacılar, generaller ve krallar burada tanrıların iradesine göre savaş açar, barış yapar ya da tahtlarını şekillendirirdi. Kehanet, tanrıların kelimeleri gibi görünse de o kelimelerin ardında Yunan toplumunun siyasi dinamikleri yatıyordu. Delphi sadece bir tapınak değil, tanrıların politik oyunlarının sahnesiydi. Milattan önce 480'de Perslerin istilası sırasında Yunan halkı Kain'e yöneldi. Atina'yı terk edin, yok olacak diyen kehanet halkın korkusunu büyüttü. Ancak Apollo'nun başka bir mesajı daha vardı. Tahta duvarların arkasına saklanın. Bu Yunan donanmasının stratejisini değiştiren ve Salamis Savaşı'nda Pers ordusunun yenilmesini sağlayan kehanetti. Tanrıların iradesi Yunanlıların kaderini değiştirmişti. Şimdi Mezopotamya'ya gelelim. Dicle ve Fırat'ın bereketli toprakları, insanlığın ilk medeniyetlerinin doğuşuna tanıklık etti. Bu kadim topraklarda yaşayan insanlar yalnızca yeryüzünü değil, gökyüzünü de gözlemlediler. Onlar gök cisimlerinin sırlarını çözerken tanrıların mesajlarını aldıklarına inanıyorlardı. Babil'in bilgi astrologları gökyüzündeki her yıldızın, her gezegenin tanrısal bir mesaj taşıdığına inanıyordu. Yıldızlar hareket ettiğinde yeryüzünde kaderler de değişirdi. Gökyüzü bir kitap gibiydi. Her gezegen bir harf, her yıldız bir cümleydi. Babil'in rahipleri gökleri okudu ve tanrıların mesajlarını imparatorlara ulaştırdı. Bir gezegenin yer değiştirmesi, bir savaşın sonucunu belirleyebilir. Bir tutulma, imparatorlukların yıkımını haber verebilirdi. Yıldızlar sadece birer gök cismi değil, tanrılarla insanlar arasındaki gizli köprülerdi. Onları okumak, tanrılara ulaşmanın tek yoluydu. Milattan önce 612'de Asur İmparatorluğu'nun yıkımı, Mezopotamya astrologları tarafından gökyüzünde çoktan yazılmıştı. Bir tutulma, tanrıların öfkesinin işareti olarak görülmüş, bu da Babil'in isyanına ilham vermişti.
Yıldızların konumları, krallıkların kaderini belirleyen unsurlar haline gelmişti. Ve böylece Babil'in yükselişi tanrıların iradesi olarak kabul edildi. Ama kehanetler yalnızca siyasi ya da askeri olaylarla sınırlı değildi. Büyük felaketler, depremler, salgın hastalıklar. Bunların hepsi gökyüzünde yazılıydı. Rahipler halklarına göklerin öfkesini ve merhametini açıklarken imparatorlar bu işaretleri kullanarak halklarını kontrol altında tutuyordu. Yıldızlar ve gezegenler hem bilgece rehberler hem de acımasız uyarılar olarak görülürdü. Çünkü bir imparatorluk ne kadar güçlü olursa olsun tanrıların fısıldadıkları her zaman daha güçlüydü. Nil'in kıyısında yükselen piramitler. Yalnızca firavunların ölümsüzlük arayışlarını değil, Mısır'ın tanrılarla olan sarsılmaz bağını da sembolize ediyordu. Antik Mısır'da yaşam ve ölüm arasındaki sınır tanrılar tarafından çizilirdi. Ama bu tanrısal iradeyi anlamak, firavunların tek başına yapabileceği bir şey değildi. Onların bu iradeyi yorumlayan, kehanetlerle yolu aydınlatan kutsal rehberleri vardı. Rahipler. Bu rahipler, tanrıların iradesini göklerden yeryüzüne taşıyan gizemli figürlerdi. Ya da onlar öyle zannediyordu. Tanrı Amun-Ra'nın rahipleri. Firavunlara tanrılardan gelen mesajları iletmekle görevliydi. Bu mesajlardan biri tarihe damgasını vurdu. İkinci Ramses'in Kadeş Savaşı. Mısır'ın en büyük firavunlarından biri olan Ramses, Hititlerle amansız bir savaşa hazırlanırken tanrıların desteğini almak için rahiplerin kehanetlerine başvurdu. Rahipler tapınağın karanlık odalarında transa geçerek tanrılara danıştı. Sonuç açıktı. Firavun, tanrılar senin yanındadır. Bu savaşta zafer senin olacaktır. Ancak bu zafer kehaneti yalnızca Firavun'un savaş stratejisi değil, ordunun da moralini şekillendirdi. Ramses, tanrıların desteğini arkasına alarak ordusunu büyük bir özgüvenle savaşa sürükledi. Kadeş'te tarihin en büyük savaşlarından biri gerçekleşti. Hitit ordusu karşısında zor anlar yaşayan Mısır ordusu, Ramses'in tanrısal zafer kehanetine olan inancıyla tekrar toparlandı. Savaşın sonucunu belirsizdi. Ama Ramses kendisini tanrıların elinde bir araç olarak görüyordu. Her ne kadar Kadeş Savaşı kesin bir galibiyetle sonuçlanmamış olsa da, Ramses bu savaşı zafer olarak ilan etti. Çünkü tanrıların kehaneti yerine gelmişti. Mısır yenilmemişti. Bu kehanet, Mısır'da rahiplerin gücünün ve kehanetlerin nasıl kullanıldığının en dramatik örneklerinden biriydi. Sadece savaşa değil, Firavun'un halkı üzerinde kurduğu mutlak otoriteye de tanrısal bir meşrutiyet kazandırmıştı. Kehanetler, tanrıların iradesini yeryüzüne taşıyan araçlar olarak Mısır'da politik kararların temelini oluşturuyordu. Firavunlar yalnızca topraklarının değil, tanrılarının da yöneticisiydi. Ama bu gücü kontrol eden ve yorumlayanlar rahiplerdi. Bu kehanet sayesinde Ramses kendisini tanrılar tarafından kutsanmış, bir lider olarak halkının gözünde ölümsüzleştirdi. Çünkü Mısır'da bir firavun sadece krallığın değil, tanrıların seçilmiş temsilcisiydi. Ve tanrıların fısıldadığı kehanet bir ulusun kaderini belirleyebilirdi. Okyanus ötesinde Güneş, Mesoamerika'nın antik şehirlerinde yalnızca bir yıldız değildi. O, tanrıların yeryüzüne hükmettiği bir rehberdi. Güneşin her doğuşu, yaşamın devamının bir garantisiydi. Ancak her batışı, karanlığın yaklaşan tehdidi olarak görülürdü. Aztekler ve Mayalar, gökyüzüne bakarak geleceği okumayı, tanrılarla iletişim kurmanın en önemli yolu olarak kabul ettiler. Onlar için her ay tutulması, her güneş döngüsü, tanrıların dünyaya gönderdiği bir mesajdı. Bu mesajlar halkın kaderini şekillendirir ve büyük imparatorlukların yükselişini ya da çöküşünü belirlerdi. Azteklerin kutsal takvimi Tonalpohualli sadece günleri saymıyordu. O bir kehanet aracıdır. Her günün, her haftanın ve her yılın bir anlamı vardı. Doğum tarihine göre bir bireyin hayatı, kaderi, hatta ölüm tarihi bu takvimden okunabiliyordu. Tanrıların iradesi bu takvime kazınmıştı. İmparatorlar savaş stratejilerini, hatta zamanını ve hatta kurban törenlerinin tarihini bu kehanetlere göre belirlerdi. En güçlü Aztek imparatorlarından biri olan Montezuma, bu kehanetlerin en dramatik örneklerinden birine tanıklık etti. 1519 yılında gökyüzünde bir kuyruklu yıldız belirdi. Bu olay Aztek takvimine göre bir felaketin habercisiydi. Montezuma, tanrıların gazabını anlamak için rahiplerine başvurdu. Kehanet açıktı.
Beyaz tenli yabancılar gelecek ve imparatorluğu yıkacaklar. Rahiplerin bu kehaneti Montezumma'nın geleceğini değiştirdi. İspanyol Fatih, Fatih dememiz çok uygun olmaz aslında, Hernán Cortés ve ordusu sadece birkaç yıl sonra Mesoamerika topraklarına ayak bastı ve Aztek İmparatorluğu'nun sonunu getirdi. Tanrıların gönderdiği işaretler göz ardı edilemezdi. Kehanet gerçekleşmişti. Mayalar da benzer şekilde takvimleri aracılığıyla geleceği yorumluyorlardı. Ancak Maya takvimi sadece bir zaman ölçüm aracı değildi. O, evrenin döngülerini ve insan yaşamının sonluluğunu yansıtan ilahi bir planın şifresiydi. Maya rahipleri takvimlerinin bir döngüsünün sona erdiği her anı büyük bir değişimin habercisi olarak görürdü. 2012 yılına kadar uzanan bu inanç, o yılın dünyanın sonu olarak kehan edilmesinin neden oldu. Bu, Maya kehanetlerinin modern dünyada bile nasıl etkili olduğunu gösteren en güçlü örneklerden biriydi. Maya halkı için her yeni döngü, yeni bir başlangıç ya da felaket anlamına geliyordu. Güneşin ve ayın hareketleri Mesoamerika'da sıradan birer doğa olayı değildi. Onlar tanrıların iradesini yansıtan ilahi simgelerdi. Ve her tutulma, her gezegen hareketi yalnızca gökyüzünde değil, yeryüzünde de yankılanırdı. Çünkü bu kadim medeniyetlerde zamanın kendisi bile bir kehanetti. Kuzeyin sert rüzgarları altında, denizleri aşan gemilerde savaşçı Vikingler her zaman bir şeyin farkındaydılar. Tanrıların iradesi gökten bir fırtına gibi üzerlerine inerdi. Kader Vikingler için kaçınılmazdı. Ancak onu önceden görmek ve anlamak bir fırsattı. Bu kadim denizciler tanrıların mesajlarını rün taşlarında ve kehanetlerde aradılar. Rünler sadece birer sembol değil, tanrıların fısıldadığı kaderin anahtarlarıydı. Viking dünyasında kehanet, her seferin, her savaşın ve hatta her doğumun öncesinde başvurulan bir ritüeldi. Bu dünyada kahinler, özellikle de kadın kahinler olan Völvalar, tanrıların dünyası ile insanlar arasındaki köprüydü. Vikingler bir sefere çıkmadan önce rün taşlarını dizerek tanrıların onlara yol göstermesini isterdi. Bu ritüel basit bir fal bakma eylemi değildi. O, tanrıların savaşta başarı ya da ölüm getireceği kaderin açıklamasıydı. Völvalar özellikle Seor adı verilen bir büyü türüyle transa geçerek tanrılardan geleceği okurlardı. Savaşçıların, liderlerin ve halkın gözleri önünde transa girer, tanrıların mesajlarını dünyaya getirirlerdi. Vikinglerin en büyük kahramanlarından biri olan Ragnar Lothbrok, büyük bir sefere çıkmadan önce Völva'ya başvurmuştu. Bu arada Ragnar Lothbrok, tarihsel anlamda birçok Viking kralının bütünleşmiş halidir. Yani kesin olarak Ragnar Lothbrok denilen bir insan görülmez. Ragnar Lothbrok dediğimiz insan, sonradan Viking kralları tarafından soyunu tescilleme amacıyla ortaya çıkarılmış bir kaynaktır, bir atadır. Yani Ragnar Lothbrok'un yaşadığı dönemlerde geçen bütün kralların toplanmış bir sentezdir aslında. Yani kaynaklarda bu şekilde geçer. Bu da ek bir bilgi. Kehanet açıktı. Zafer kazanacaksın. Ancak büyük bir bedel ödeyeceksin. Ragnar bu kehanete rağmen sefere çıktı. Zaferini kazandı. Ama kehanetin bedel kısmı çok geçmeden gerçek oldu. Sonraki yıllarda esir alındı ve yılanlarla dolu bir çukurda ölümüyle karşılaştı. Tanrıların mesajları bir zaman hafife alınamazdı. Çünkü kader rün taşlarına çoktan kazınmıştı. Ancak kehanetler sadece savaşlarla sınırlı değildi. Bir çocuk doğduğunda rünler geleceğini belirlerdi. Bir çiftçi tarlasını ekmeden önce tanrılara danışır, avcılar ava çıkmadan önce rünlerden bir işaret arardı. Rünler, Vikinglerin günlük yaşamında bir yol gösterici, tanrıların sesi olarak kabul edildi. Çünkü tanrıların iradesine karşı çıkmak, ölüme meydan okumak demekti. Fakat Vikingler için kehanet yalnızca bir bireyin ya da bir savaşın kaderini belirlemezdi. Ragnarok tüm dünyanın kaderiydi. Viking mitolojisinde dünyanın sonunu haber veren bu büyük savaş, tanrıların bile kaçamayacağı bir sondu. Kehanetler de bu savaşın zamanı belirsizdi. Ancak onun geleceği kesin bir gerçekti. Ve Vikingler hayatlarını bu kaçınılmaz sona hazırlayarak yaşadılar. Çünkü kader ne kadar kaçınılmaz olsa da onu bilmek ve ona göre hazırlanmak Vikinglerin tanrılara karşı son direnişiydi. Antik zamanlarda tanrıların ve doğanın dilini çözmeye çalışan insanlar
bugün bilim ve teknolojinin büyüleyici dünyasında bile aynı soruyu soruyor. Geleceği bilebilir miyiz? Kehanetin gölgesi modern dünyada hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Artık gökyüzüne bakarak yıldızlardan geleceği okumuyor olabiliriz. Ama ekranlara, verilere ve algoritmalara bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Peki bu gerçekten farklı mı? Astroloji, tarot kartları, rünler, falcılar. Bunların tümü bilimsel ilerlemelere rağmen hala milyonlarca insanın hayatında önemli bir yer tutuyor. Modern dünya ne kadar rasyonel görünse de bilinmeyene duyulan ihtiyaç insanlığın en derin köklerine iniyor. Bu evrenden bir işaret arayışı, doğduğumuz gün, gezegenlerin konumu, yıldızların hareketi. Hepsi insan ruhunun derinliklerinde yankılanan bir kehanet çağrısı olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bugün kehanet sadece mistik inançlarla sınırlı değil. Bilim, kehanetle tanımlanmamış bir savaşa girişti. Yapay zeka, büyük bir veri analizleri, algoritmalar. Geleceği tahmin etmek artık sadece mistik bir ritüel değil, bilimsel bir süreç haline geldi. Bilgisayarlar insan beyninden milyonlarca kat daha hızlı hesaplamalar yaparak geleceğin olasılıklarını önümüze seriyor. Bu bilimsel kehanetlerin ardında istatistiksel veriler, matematiksel modeller ve devasa veri setleri yatıyor. Ama bir soru hala cevapsız. Bilim geleceği gerçekten bilebilir mi? Yoksa yalnızca tahminlerde mi bulunuyor? Kuantum fiziği bu sorunun merkezinde duruyor. Bilimsel dünyada kuantum belirsizlik ilkesi, geleceği mutlak bir kesinlikle bilmenin imkansız olduğunu söylüyor. Evrenin en küçük yapı taşları bile belirsizlik içinde hareket ederken, bilim bize geleceği nasıl gösterebilir? Bu sorunun cevabı, bilim ile kehanet arasındaki ince çizgide yatıyor. Geleceği hesaplayabiliriz, ancak hiçbir zaman tamamen bilemeyiz. Aynı antik çağlardaki gibi, gelecek hala bir sır olarak kalıyor. Ancak bir yandan da teknoloji dünyası modern çağın kainlerini yaratıyor. Google, Amazon, Facebook gibi teknoloji devleri veriler aracılığıyla bireylerin davranışlarını tahmin etmeye çalışıyor. Bir sonraki adımda ne satın alacağımız, nereye gideceğimiz, kiminle iletişim kuracağımız, tüm bunlar büyük veri analizleriyle belirleniyor. Bu modern kehanet sistemleri tıpkı antik rahiplerin tanrılardan aldığı mesajlar gibi insan hayatını yönlendiriyor. Teknoloji modern dünyanın kainleri olarak yükseliyor. Ama modern dünyada kehanet sadece teknoloji ve bilimle sınırlı değil. Astroloji hala milyonlarca insan için bir rehber niteliğinde. İnsanlar günlük burçlarına bakarak kararlarını şekillendiriyor. Tarot kartları, insanların geleceklerine dair ipuçları aradığı bir kapı olmaya devam ediyor. Çünkü bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanın bilinmeyene duyduğu ilgi asla sona ermiyor. Belki de kehanet, evrenin bize sunduğu bir ipucu. Belki de sadece bir yanılsama. Ancak bir gerçek var ki, kehanet arayışı modern dünyada bile sona ermiş değil. Bilim, kehanetle rekabet etmek yerine onunla iç içe geçiyor. Çünkü insanlık, geçmişte olduğu gibi bugün de geleceği bilmek istiyor. Ve bu arayış modern çağda daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde devam ediyor. Zaman, insanlık için her daim bir sır perdesi olmuştur. Antik dünyanın derinliklerinden günümüze kadar kehanetler bu perdeyi aralamaya çalışan bir rehber olarak varlığını sürdürdü. Tanrılardan gelen mesajlar, yıldızların konumu, rünlerin fısıldadığı sırlar. İnsanlık her kültürde, her coğrafyada geleceği bilmenin bir yolunu aradı. Çünkü bilinmeyen, insanın en büyük korkusu ve aynı zamanda en büyük arzusuydu. Mısır'ın kutsal tapınaklarından Yunan'ın Delphi Dağı'na, Vikinglerin rün taşlarından Afrika'nın kemiklerine kadar kehanet hep aynı amacı güttü. Geleceği görmek, kaderin gizemlerini çözmek. Her medeniyet kendi kültürel kodlarına göre bu arayışa bir cevap buldu. Tanrıların iradesi, doğanın döngüleri ya da evrenin yasaları. Kehanet bir rehber olmaktan çok insanın kendi varoluşuna anlam verme çabasıydı. Ancak kehanet yalnızca bir bilgi arayışı değildi. O aynı zamanda gücün, kontrolün ve kaderin anahtarıydı. Krallar, imparatorlar ve kabile liderleri kehanetlerin rehberliğinde imparatorluklar kurdu. Savaşlar kazandı ya da yıkımlar yaşadı. Bir kehanet tüm bir ulusun kaderini belirleyebilir. Tanrısal bir işaret bir halkın yönünü değiştirebilirdi. Bu yüzden kehanetler tarihin akışını değiştiren gizli güçlerdi. Bugün kehanetler modern dünyada hala yankı buluyor. Bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan ruhu hala geleceği bilmek için bir rehbere ihtiyaç duyuyor. Astroloji, tarot, yapay zeka.
Hepsi insanlığın aynı soruya verdiği farklı cevaplar. Yarın ne getirecek? Kehanet sadece mistik bir inanış değil, insanın evrenle olan ilişkisinin en derin sembollerinden biridir. Çünkü insanlar her dönemde, her medeniyette ve her inanç sisteminde bilinmeyeni bilmeye çalıştı. Geleceği bilmek, zamanı kontrol etmeye çalışmak demektir ve bu insanın en büyük hayali olmaya devam ediyor. Kehanetler, antik medeniyetlerin derinliklerinden çıkıp modern dünyaya kadar uzanan bir yolculuktur. Çünkü insanlık ne kadar gelişmiş olursa olsun bilinmeyene duyduğu o derin arzuyu asla kaybetmeyecek. Tanrılar, yıldızlar, veriler. Hepsi aynı arayışın farklı yüzleri. Belki de insanlık her daim geleceği bilme arayışında olacak. Çünkü kehanet sadece geleceği görme isteği değil, insanın sonsuz bir evrende kendi varoluşunu anlamlandırma çabasıdır.